Merhabalar, bugünkü videoda sizlerle hem kişisel hem aile bütçenizi kolayca takip edebileceğiniz tamamen Excel'de hazırladığım ay bazında gelir gider takip şablonunu paylaşacağım. Bu şablon sayesinde gelirlerinizi ve giderlerinizi düzenli şekilde kaydedebilir, aylık özet raporlar alabilir ve bütçenizin kontrolünü elinize alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linkten bu hazır Excel dosyasına ulaşabilir. Dilerseniz Shopier üzerinden indirerek siz de hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve tabii ki bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu çalışma özellikle aylık giderlerini kontrol altına almak isteyen bireyler, aile bütçesi yönetimi yapanlar, gelir ve harcama dengesini görmek isteyen herkes için uygundur. Elbette sadece aile bütçesi için değil, küçük işletmeleriniz için de kullanabileceğiniz bir bütçe kontrol şablonu. Kolayca şirketinize ait gelir ve giderler için kullanabileceğiniz bir çalışma hazırladım. Kullanım alanları oldukça geniş, maaş, ek gelir, yatırım gibi farklı gelir türlerini takip edebilirsiniz. Kira, fatura, market borç ödemeleri gibi tüm gider kalemlerinizi detaylı şekilde kaydedebilirsiniz. Ayrıca bu sistem borç takibi yapmaya ve aylık harcama sayısını ölçmeye de olanak tanıyor. En güzel yanı ise her şeyi otomatik olarak özetleyen rapor sayfası. Hiçbir ekstra formül yazmanıza gerek yok. Sadece veri girişi yapıyorsunuz. Geri kalan analiz kısmı otomatik olarak çalışıyor. Öncelikle dashboard sayfasında neler var ve nasıl kullanabiliriz bir göz atalım. Üst kısımda gördüğünüz gibi öncelikle hangi ayın verilerini incelemek istiyorsak onu buradaki açılır listeden seçmeliyiz. Aynı zamanda bu çalışmayı yıllar bazında bir arşiv olarak saklamak isterseniz bu da mümkün. Bu nedenle yıl bazında da seçim listemiz bulunuyor. Bu şekilde ay ve yılı seçebiliyorum. Daha sonra hemen yan tarafında bazı göstergeler mevcut. O ayın verilerine ait kısa bir özet gibi düşünebiliriz. Toplam gelir, gider, yatırım tutarlarınız, borç ve fatura bilgileri yer alıyor. Son olarak ise harcadığımız tüm kalemlere göre o ay ne kadar tasarruf sağladığınız, kalan bakiyeniz nedir? Buradan görebiliyorsunuz. Şimdi sırayla tablolara gelelim. İlk incelememiz gelirler tablosu. Burada kategori bazında tahmin ve fiili tutarlar yer alıyor. Aynı zamanda tahmine göre bütçenin ne kadarını harcadığınızı ya da ne kadar gelirin gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Örneğin Nisan ayının raporuna baktığımızda maaş kategorisinde gerçekleşen tahmin %8 oranının üzerinde çıkmış. %8 oranında üzerinde çıkmış. Yani tamamlanma oranı gibi düşünürsek %108 olarak gerçekleşmiş. Kira gelirinde ise %80 olarak gerçekleşme oranı çıkmış görünüyor. Böylece totalde de hedefimizin ne kadar üzerinde ya da altında olduğumuzu görebiliriz. Toplamda %104 bir oran karşımıza çıkıyor. Yani tahmin 120 bin iken 125 binlik bir gelir kaynağı oluşmuş görünüyor. Giderler başlığımızda aynı sistemle ilerliyor. Tüm gider kalemleri kategori başlığında toplanıyor ve tek tek tahmin ve gerçekleşenleri inceleyebiliyoruz. Yatırım tablomuzda aslında bütçede bir eksilme kalemi oluyor. Yatırım kalemlerini yine kendi başlıklarımıza göre düzenleyebiliriz. Ayrıca tüm başlıkları da ayarlar sayfasından düzenleyebilirsiniz. Ben bu şablondaki başlıkları örnek olması için genel kategorilerde ekledim. Dilerseniz ayarlar sayfasına gelip bu tür adlarını değiştirebilirsiniz. Burayı tasarruf olarak değiştirdiğimde gördüğünüz gibi bir kategori girişlerinde yer alan tüm tür listesi de otomatik olarak yansımaktadır. Kategoriler başlığında da dilediğinizi silebilirsiniz ya da alt satırlara gelip yeni eklemeler yapabilirsiniz. Böylece hepsi veri sayfasına otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin bir kategori ekleyelim. Araba kasko diyorum.
Bunu da borç türüne atıyorum. Şimdi veri sayfasına gelelim. Yeni bir giriş yapar gibi düşünelim. Son satıra geliyorum ve tarih giriyorum. Tür hücresi formüle bağlı olduğu için bir ekleme yapmıyoruz. Kategori başlığına gelip araba kasko seçimini yapıyorum. Tür otomatik olarak gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Örnek bir tutar yazıyorum. Tahmini ve fiili olarak tutarları girmiş oluyoruz. Böylece yeni bir ekleme nasıl yapılır da göstermiş olduk. Şimdi bu eklemenin rapora nasıl yansıdığına bir bakalım. Rapora gelip Haziran ayını seçiyorum. Gördüğünüz gibi borç tablosuna araba kasko kategorisi otomatik olarak eklenmiş oldu. Hazır formül ve uygulamalar sayesinde hiçbir ekleme yapmadan, formülleri uzatmadan tabloya otomatik bilgileri ekleyebiliyoruz. Boş alandan formül satırları indirmemize gerek kalmıyor. Görünümden formül çubuğunu bir göster diyelim. Şimdi boş alanlara geldiğimde gördüğünüz gibi her hücrede formül bulunuyor. Eğer bu alana ihtiyaç yoksa boş görünüyor. Bu şekilde her ekleme yapıldığında tüm formülleri tek tek kontrol etmemize gerek kalmıyor. Ayarlar ve veri sayfasını da bu sayede incelemiş olduk. Çalışmayı nasıl yaptığımı anlatırken yine detaylardan bahsedeceğim. Şimdi tekrar rapor sayfasına gelelim. Tabloları inceliyorduk. Yatırım tablosunda da gördüğünüz gibi hisse senetleri, yatırım fonları ve gayrimenkul kategorileri yer alıyor. Tek tek yatırım araçlarınızı buradan kontrol edebilir, yönetebilirsiniz. Tahmin ve gerçekleşeni buradan görebilirsiniz. Aynı şekilde borç ve faturaları da buradan inceleyebilirsiniz. Faturaları ayrı bir başlık altında topladım. Buradan tüm faturalarınızın, giderlerinizin ne kadarına hakim olduğunu, buradan ne kadar tasarruf sağlayabileceğinizi kolayca görebilmenize olanak tanır. Orta alanımızda ise grafik ve yine karşılaştırma tabloları yer alıyor. İlkin nakit akışı dağılımını yüzdelik takip edebileceğiniz bir grafik. Gelirleriniz giderlerinizden fazla mı? Ne kadar fazla? Bir bakışta size fikir sunan bir araç. Aynı zamanda yatırımlarınıza ne kadar yüzde ayırıyorsunuz? Buradan kolayca görebilirsiniz. Bir yan grafiğimiz ise sadece harcamalara ait bir alan. Burada sadece harcamalarınızı gider, yatırım, borç ve faturaların yüzdelik dağılımını görüyorsunuz. Bu başlıkların karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Yani bir yatırım fikriniz olduğunda buradan kolayca ön bir fikir edinebilirsiniz. Alt tarafa geldiğimizde ise tüm akışın fiili ve tahmini dağılımını bir grafikte inceleyebiliyoruz. Bütçelerimizi yönetirken bir tahmin ya da hedef belirleriz. Bu hedefe ne kadar yaklaştık ya da ne kadar aştık bir grafikle kolayca çıkarımını yapabiliriz. Yan tarafta ise bu alanın rakamlarla ve yüzdelik sapmalarla oranlarını kolayca bir anda göreceğiniz özet yer alıyor. Gerçekleşen tahminden ne kadar sapmış bu alanda görebilirsiniz. Buna göre önümüzdeki dönemlerin bütçelerini revize edebilirsiniz. Alt tarafta ise dashboard'umuzda son olarak önceki ay ile karşılaştırma yapılıyor. Bir önceki aya göre gelirlerimiz ne kadar artmış ya da azalmış. Aynı zamanda gider, yatırım, borç ve fatura harcamalarınızda ne kadar değişim söz konusu buradan görerek analizlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi raporu nasıl oluşturduğumu sizlerle paylaşacağım. Önemli hususları ayrıntılı bir şekilde anlatarak çalışmayı kendiniz de uygulayabilmeniz için bir yol göstereceğim. İlk olarak ayarlar sayfasını inceleyelim. Rapor sayfasında incelediğimiz nakit akışında konu olan tüm türlerin başlıklarını buradan ekliyoruz. Bu başlıklar raporu otomatik bir şekilde sürdürmek için giriliyor. Eğer yeni bir başlık ekleyecekseniz ya da mevcut başlıkların adını değiştirmek isterseniz sadece burada değişiklik yapmak yeterli olacak. Daha sonra E sütununda ise kategori başlıkları giriliyor. Mutlaka yeni bir kategori ihtiyacı oluştuysa buradan giriş yapılmalıdır. Hangi kategorinin hangi türe ait olduğunu saptamak için ve
tekrarlı giriş olmaması için liste yöntemiyle buradan kategorileri tür ataması yapılıyor. Liste oluşumunu bu şekilde yapıyoruz. Hücreleri seçtikten sonra veri, ardından veri doğrulama diyoruz. Zaten mevcutta yaptığımız için gördüğünüz gibi formül çıkıyor. B sütununda 5 satırdan fazla tür girişi yapılırsa yeni girilen başlığında eklenmesi için kaydır formülünü kullanıyoruz. Satır sayısını ise bağ değer dolu say formülüyle buluyoruz. Böylece gördüğünüz liste seçimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bir diğer ayarlama sütununa gelelim. Burası bir önceki ay analizinde kullandığımız bir key formülü. Önceki ay karşılaştırması yaparken dönem seçiminde ayları isim olarak seçiyoruz. Bu nedenle bu seçimi sayıya dönüştürerek hesaplama yapmak gerekiyor. Bu dönüşümü ise buradan sağlıyoruz. Formülleri incelerken tekrar bu alandan bahsedeceğim. Şimdi veri sayfasına gelelim. Tarih, tür, kategori, tahmin tutar, fiili tutar ve açıklama başlıkları yer alıyor. Örnek giriş yaparak alanları bir inceleyelim. Tarih girişini bu şekilde yazıyoruz. Ardından B sütununda tür başlığı formüle bağlı olduğu için herhangi bir giriş yapmıyoruz. Kategori başlığını listeden seçiyoruz. Gördüğünüz gibi tür otomatik olarak geliyor. Daha sonra tahmin ve fiili tutarlarında girişini sağlamış oluyoruz. Bu alanda gördüğünüz gibi gizli hücreler var. Raporda dönem seçimlerini yıl ve ay şeklinde yapabiliyoruz. Bu seçimleri yaptıktan sonra raporda hesaplamalar yapılıyor. Giriş yapılan tarihe göre G sütununda metne çevir formülüyle ay hesaplanıyor. H sütununda ise yıl hesaplanıyor. Gelelim rapor sayfasına. Önemli kısım tüm hesaplamaları, grafikleri oluşturduğumuz kısım ve sizin de analizlerinizi yapabileceğiniz dashboard alan bu kısım. Öncelikle dönem seçiminden başlayalım. Ay seçimini gösterelim. Yine veri doğrulamaya geliyorum. Gördüğünüz gibi ay girişleri buradan yapıldı. Aynı şekilde yıl içinde 2032 yılına kadar girişler yapıldı. Bu yöntemle listeden seçimleri gerçekleştirebiliyoruz. Üstte yer alan gösterge başlıklarının hesaplaması alt kısımdaki tablolardan çekildiği için öncelikle tablolara bir göz atalım. Aslında tablolar aynı yöntemle hesaplandı. Bu nedenle birini göstermem yeterli olacak. Şu son kısım asıl hesaplamayı yapan formül başında bulunan eğer koşulunu yine anlatacağım. Burada çok topla formülüyle ilerliyoruz. Veri sayfasında D sütunundan tahmini tutarlarla toplayacağız. Peki hangi koşula göre? İlk koşulumuz kategori başlığımız, yani buradaki karşılığı maaş. Veri sayfasında C sütununda maaş yazan verileri topla demiş oluyoruz. Tabi bununla da kalmıyor. Bir de tarih koşulumuz mevcut. Bir diğer koşulumuz ise mevcut dönem, yani ay seçimi. Burada da Ocak ayına ait verileri al diyoruz. Son olarak yılı da belirtiyoruz. H sütunundan 2025 yılı olanları koşula ekle diyoruz. Yani özetle tahmin tutarlarını maaş kategorisine ve Ocak 2025 tarihinde olanlara göre topla demiş oluyoruz. Kullanıma göre ya da döneme göre dediğim gibi farklı kategoriler ekleme ihtiyacı doğabilir. Aynı zamanda mevcut kategoriler bazında aylarda kullanılmayabilir. Yani örneğin giderlerde teknolojik ürünler başlığından Ocak ayında harcama yapılmamış. Bunun için formüle eğer koşulu ekledim ve eğer hesaplama 0 ve ondan küçükse hücreyi boş bırak diyoruz. Değil ise hesaplamayı yap ve hücrelerde göster demiş oluyoruz. Tekrar göstergelere geldiğimizde ise burada başlıkların altındaki hücrelere rakamları özet tablolardan aktarıyoruz. Örneğin seçtiğimiz aya ait gelir toplamı E18 hücresinden alınıyor.
Tüm kategorilere ait fiili gerçekleşenler E18 hücresinde toplanıyor. Toplam gelir de bu değere eşit oluyor. Tüm gösterge başlıkları da bu yöntemle tablolardan alınıyor. Daha sonra kalan bakiye değeri ise gösterge başlıklarından hesaplanıyor. Gelir eksi gider eksi yatırım, borç ve fatura olarak sonuç bulunuyor. Nakit akışı dağılımını gösterdiğimiz grafiğin türü halka grafik. Buradan hangi tür olduğunu görebiliriz. Grafiği ise göstergelerden bu şekilde hücreleri seçip ekle sekmesinden grafiğe gelerek pasta sekmesinden halka grafiği seçebiliriz. Daha sonra bu grafiğin üzerinde mevcut tasarıma göre ayarlamaları yapabilirsiniz. Başlıkları kaldırabilir, fazla görünen boşlukları veri seçiminden kaldırabilirsiniz. Halkaların renklerini dilediğiniz renk skalasına göre düzenleyebilirsiniz. Tek tek düzenlemeleri tasarlayabileceğinizi de göstermiş olduk. Aynı şekilde harcamalar dağılımını da benzer yöntemle yapabilirsiniz. Bu dashboard'ta da grafik türünü 3B pasta olarak seçtik. Şimdi bütçe özetine bir göz atalım. Burada tahmin ve gerçekleşen karşılaştırmasını yapıyoruz. Ne kadar sapma olduğunu özette görebiliyoruz. Gelir Ocak ayından 135.000 olarak tahmin edilirken 125.000 olarak gerçekleşmiş. Sapma eksi %7 olarak hesaplanıyor. Yön okları ve renkleri ise koşullu biçimlendirmeden simge kümeleriyle oluşturuldu. Bu yöntemle farklı simgeleri de deneyebilirsiniz. Hemen yanında yer alan grafik ise bütçe özetine ait. Türüne bakacak olursak bu grafiğimiz ise birleşik bir kümelenmiş sütun grafiğidir. İkinci eksende boşluk genişliğini %0 olarak yaparak ve dolgu renginin de saydamlık yüzdesini %69 yaparak bir sütun grafiği takibi oluşturduk. Son olarak önceki dönem karşılaştırması yer alıyor. Mevcut dönemi bütçe özetinden eşleştiriyoruz. Önceki dönem için ise ayrı bir hesaplama yapılıyor. Yine çok topla ile veri sayfasından ilgili kriterlere göre değerler toplanarak hesaplanıyor. Burada diğerlerinden farklı olarak kategori değil, tür başlığı kriteri ekleniyor. Aynı zamanda ay ve yıl kriteri yeniden hesaplanıyor. Yılda eğer Ocak ayı mevcut dönemde seçili ise bir önceki dönemi bir önceki yılın Aralık ayı olacağı için eğer Ocaksa -1 yap diyoruz. Değil ise aynı seçim kalsın diyoruz. Ay için ise indis formülüyle mevcut ayı bulup o ayın -1'ine karşılık gelen satırın yazı karşılığını getir diyoruz. Yani Ocak ise Aralık'ı getir. Mart ise Şubat'ı getir diyoruz ve ilk formülle aynı koşula bağlamış oluyoruz. Böylece tüm satırlarda aynı işlem gerçekleşiyor. Tüm hesaplamalar sonunda ise bir önceki dönemle mevcut dönemi karşılaştırabiliyorsunuz. Bu örnekte bu defa Nisan ayını seçelim. Nisan ayını Mart ayı ile burada karşılaştırıyor. Mart ayındaki gelir, Nisan ayındaki gelir Mart ayına göre %11 azalmış. Totalde ise kalan bakiye %50 azalmış görünüyor. Bu videoda sizlerle Excel'de hazırladığım pratik, kullanımı kolay ve detaylı aylık bütçe planlama şablonunu paylaştım. Artık sizler de harcamalarınızı kontrol edebilir, daha bilinçli bütçe kararları alabilirsiniz. Hazır şablon dosyasına videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Shopier sayfamdan hemen indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Excel'e ilgi duyan arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.